İnsan, aşılması gereken bir şeydir. Bu fikir, bugün konfor alanlarımızda küçülen hedeflerimizi ve kendimizden beklentilerimizi acımasızca yüzümüze vuruyor. Nietzsche'nin Zerdüşt'ü dağdan inip insanlara seslendiğinde onlara bir kehanet değil, bir yol ayrımı sunar. Bu yol ayrımının bir ucunda üst insan vardır, diğer ucunda ise son insan. Üst insan, sürekli kendini aşan, acıya, riske ve zorluğa evet diyebilen, kendi değerlerini yaratma cesaretini gösteren bir hedeftir. O, insanın geleceğidir. Son insan ise bizim bugünkü halimizin karikatürüdür. Tehlikeden kaçan, konforu en yüce değer sayan, biz mutluluğu bulduk deyip göz kırpan, risk almayan, sığ ve küçük zevklerle yetinen bir varlıktır. Zerdüşt için insanlık bu ikisi arasında gerilmiş bir iptir. Ve bizden şu soruyu cevaplamamızı ister. Hayatı tırmanılması gereken bir dağ zirvesi olarak mı görüyorsunuz, yoksa her şeyin ılık ve güvenli olduğu bir sahil kasabası olarak mı? Bu kitap, bir iyi kötü ahlakı dayatmaz, bir büyüklük ve küçüklük estetiği önerir. Çizgiyi tam da buraya çizer. Bu sarsıcı fikirleri bir peygamber ağzından, şiirsel bir dille bize sunan Friedrich Nietzsche, 19. yüzyılda yaşamış bir Alman düşünürdür. Klasik filoloji profesörüyken sağlığının çökmesiyle akademik dünyadan çekilmiş, hayatının geri kalanını felsefesine adamıştır. Böyle buyurdu Zerdüşt, onun en kişisel, en coşkulu ve belki de en yanlış anlaşılan eseridir. Bir felsefe metni gibi değil, bir kutsal kitap gibi yazılmıştır. Çünkü Nietzsche, Batı medeniyetinin dayandığı temellerin sarsıldığını görmüş ve insanlığa yeni bir yön, yeni bir amaç sunma sorumluluğunu hissetmiştir. Peki, insan kendini nasıl olur da aşar? Nietzsche'ye göre bu, bir gecede olmaz. Ruhun 3 başkalaşımından geçer. Zerdüşt, bu süreci 3 sembolle anlatır. Deve, aslan ve çocuk. Ruh, ilk başta bir devedir. Saygı dolu, sabırlı, yük taşıyan bir deve. Toplumun, ahlakın, geleneğin bütün yükünü sırtlanır. En ağır olan ne varsa onu ister. Yapmalısın, buyruğu altında diz çöker. Bu, disiplinin, kendini kontrol etmenin, var olan değerleri içselleştirmenin aşamasıdır. Ama ruh, bu çölde tek başına kalınca ikinci başkalaşım gerçekleşir. Deve, aslana dönüşür. Aslan, hayır demeyi bilen, özgürlüğü için savaşan, yapmalısın diyen ejderhaya kafa tutan bir yıkıcıdır. O, ben istiyorum der. Eski değerleri, tabuları, zincirleri parçalar, kendi çölünün efendisi olmak ister. Ancak aslanın gücü de bir yere kadardır, o, sadece yok edebilir, yeni bir şey yaratamaz. İşte burada 3. başkalaşım gerekir. Aslan, çocuğa dönüşür. Çocuk, bir unutuş, bir masumiyet, yeni bir başlangıçtır. Kendi kendine dönen bir çark, kutsal bir evettir. Çocuk, yargılamadan, geçmişin yükü olmadan, saf bir yaratma oyunu oynar. İşte ancak çocuk olunca, yeni değerler yaratılabilir. Bu analizdeki çizgi çok keskindir. Kendini aşmak, önce kuralları taşımakla, sonra o kuralları yıkacak gücü bulmakla ve en sonunda yaratıcı bir masumiyetle yeni bir oyun kurmakla mümkündür. Kolay bir isyan değil, sancılı bir yeniden doğuştur. Ama bu yeni değerleri yaratma iradesi, bu aslan cesareti nereden geliyor ve yarattığımız hayatın nihai testi ne olabilir? Zerdüşt, bu noktada felsefesinin en derin ve en korkutucu 2 fikrini ortaya koyar. Güç istenci ve bengi dönüş. Nietzsche'ye göre, canlılığın temel itkisi sadece hayatta kalma, yani varlığını sürdürme istenci değildir. Bu çok pasif bir tanı MDIR. Asıl İTKİ, güç istencidir. Bu, her varlığın kendi sınırlarını genişletme, etrafındaki dünyayı yorumlama, ona egemen olma, onu şekillendirme ve daha fazlası olma arzusudur. Bir sanatçının eserini yaratması, bir bilim insanının doğanın sırrını çözmesi, bir ağacın köklerini en sert kayaya salması, hepsi güç istencinin birer ifadesidir. Bu kaba kuvvet demek değildir. Yaratıcı, fetheden, kendini sürekli aşan bir enerjidir. İşte üst insan, yaratan motor da budur. Peki bu motorla yarattığımız hayatın değeri neyle ölçülür? Zerdüşt, cevabı bengi dönüş, tür. Yani sonsuz geri dönüş. Bir an düşünün, yaşadığınız bu hayatı, tüm acıları, tüm sevinçleri, tüm sıkıntıları ve anlamsızlıklarıyla, en küçük ayrıntısına kadar, hiçbir şey değişmeden, sonsuza dek tekrar yaşamak zorunda olsaydınız, ne yapardınız? Çoğumuz için bu bir cehennem olurdu. Zerdüşt ise der ki, işte hayatını öyle bir yaşa ki, bu soruyu duyduğunda dehşetle değil, coşkuyla, evet bir daha, diyebil. Bu fikir, hayatlarımızdaki her ana, mutlak bir ağırlık, mutlak bir sorumluluk yükler, artık hiçbir an önemsiz değildir.
Yaptığın her seçim, sonsuzluğa atılmış bir imzadır. Bu, hayatı onaylamanın en radikal, en zorlu biçimidir. Burada çizgiler hem belirginleşir hem de bulanıklaşır. Bir yanda hayatına sahip çıkman için sana sunulan en keskin sorumluluk ilkesi vardır. Diğer yanda ise, bu düşüncenin ağırlığı altında ezilme, sonsuz bir hiçlik ve anlamsızlık döngüsüne hapsolma tehlikesi. Nietzsche, bize bir can simidi değil, bir okyanus sunuyor. Tanrı öldü. Belki de Nietzsche'nin en çok bilinen ve en yanlış anlaşılan sözü budur. Zerdüşt, bunu bir ormanda karşılaştığı yaşlı bir azize söyler. Bu bir kutlama çığlığı değildir. Bir tespitin, bir teşhisin ilanıdır. Nietzsche'ye göre Batı medeniyeti 2000 yıldır anlamını, ahlakını, amacını Tanrı fikri üzerine inşa etmişti. Ama aydınlanma, bilimsel devrim ve modern düşünceyle birlikte bu temel çöktü. Artık insanlar, evrenin merkezinde kendileri için özel bir yer olduğuna, ilahi bir planın parçası olduklarına eskisi gibi inanamıyorlardı. Tanrı öldü demek, bu ortak inancın, bu merkezi pusulanın artık işlemediği anlamına gelir. Bu ölüm, büyük bir tehlike ve büyük bir fırsat yaratır. Tehlikedir. Çünkü insanlar anlamsızlık çukuruna, yani nihilizme düşebilirler. Zerdüşt'ün son insan dediği o küçük, konfor arayan, amaçsız varlığa dönüşebilirler. Fırsattır. Çünkü insanlık ilk defa kendi kaderini eline alma, kendi değerlerini yaratma ve yeryüzüne kendi anlamını verme şansına kavuşmuştur. Üst insan, işte bu boşluğa, bu büyük öğle vaktine verilen cevaptır. Tanrı'nın ölümüyle açılan boşluğu dolduracak olan insanın kendini aşma iradesidir. Kitap bu noktada zihnimizdeki en temel çizgiyi, yani anlamın kaynağına dair çizgiyi bulandırır. Anlam, artık bize dışarıdan verilen, hazır bulduğumuz bir şey değildir. Onu yaratma sorumluluğu, tüm ağırlığıyla bizim omuzlarımıza yüklenmiştir. Peki neden, böyle buyurdu Zerdüşt, 140 yıl sonra bile ölmeyi reddediyor? Neden hala bu kadar rahatsız edici ve bir o kadar da çekici? Çünkü Nietzsche'nin teşhisleri, günümüz dünyasında her zamankinden daha geçerli hale geldi. Son insan tasviri, sosyal medyanın konforlu baloncuklarında, anlık hazların peşinde koşan, derinlikten ve zorluktan kaçan modern insanın neredeyse birebir portresidir. Algoritmaların bize sunduğu kişiselleştirilmiş mutluluk vaatleri, Zerdüşt'ün alay ettiği o küçük zevkler değil midir? Tanrı öldü tespiti, bugün kurumsal ve bireysel hayattaki anlam krizinin temelini oluşturuyor. Bir amaç bulma arayışımız, kendimizi gerçekleştirmek için katıldığımız atölyeler, okuduğumuz kişisel gelişim kitapları. Hepsi, Nietzsche'nin gördüğü o boşluğu doldurma çabalarıdır ve üstinsan fikri, potansiyelimizin farkına varıp, sıradanlıktan sıyrılma arzusunu ateşlemeye devam ediyor. Bu kitap, rahat cevaplar vermez. Aksine, en rahat olduğumuz yerlerde bizi dürter. Bize kolay bir yol haritası sunmaz ama tırmanmaya değer dağlar olduğunu fısıldar. Zihnimizdeki konfor, kesinlik ve teslimiyet çizgilerini bulandırırken, sorumluluk, yaratıcılık ve kendini aşma potansiyelimizin çizgilerini keskin bir şekilde belirginleştirir. Ve çizgiler biraz daha belirginleşti.